Slim ailesinin hikayesi, Basra Körfezi hanedanlarından veya Avrupa aristokrasisinden çok farklıdır. Bu bir göçmen azmi ve fırsatçılık hikayesidir. Ailenin kökleri 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun bugünkü Lübnan çalkantılı döneminde Hristiyan Maruni cemaatine mensup Yusef Salim Haddad Aglamaz'a Carlos Slim Helou'nun babası dayanır. Yusef Salim 14 yaşındayken zorlu ekonomik koşullar ve 1. Dünya Savaşı'nın gölgesi nedeniyle kardeşleriyle birlikte 1902'de Meksika'ya göç etti. Meksika'da soyadını basitleştirerek Julian Slim Haddad adını aldı. O dönemde Lübnan'dan gelen göçmenler Meksika toplumuna hızla entegre oluyor, özellikle ticaret ve küçük işletmelerde başarılı oluyorlardı. Julian Slim erken yaşta gösterdiği ticaret zekasıyla sadece 17 yaşındayken abileriyle birlikte La Estrella de Oriente yani Doğu'nun Yıldızı adlı bir kuru mal mağazası kurdu. Ancak asıl hamlesi 1921 yılında 25 yaşındayken Meksika şehir merkezinde bir arsa satın almasıydı. Bu yatırım, Meksika devriminin hemen ardından emlak fiyatlarının düşük olduğu bir dönemde yapılmış dahiyane bir hamleydi. Bu, değerli varlıkları kriz zamanlarında ucuza toplama prensibinin ilk örneğiydi ve bu prensip, daha sonra oğlu Carlos'un felsefesinin temeli olacaktı. Carlos Slim Helou doğum 1940, Julian Slim'in 6. çocuğuydu. Babası ona erken yaşta iş ve finans dersleri verdi. Carlos'un çocukluğunda babası ona bir defter tutturur, küçük harçlıklarını ve yaptığı harcamaları titizlikle kaydetmesini isterdi. Bu, onun finansal disiplini ve muhasebeye olan erken ilgisini geliştirdi. Julian Slim'in 1953'teki vefatından sonra genç Carlos, ailenin gayrimenkul ve ticari yatırımlarını yönetmeye başladı. Slim, Ulusal Otonom Meksika Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudu. Ancak onun gerçek tutkusu finans ve borsaydı. Üniversitede ders verirken bile Meksika borsasında küçük çaplı yatırımlar yapıyordu. 1960'larda ve 1970'lerde Carlos Slim, babasının temel felsefesini uygulayarak Meksika ekonomisinin kriz ve istikrarsızlık dönemlerinde hızla büyüyen ama değeri düşük kalmış şirketleri hedef aldı. O, sigorta, inşaat ve madencilik gibi sektörlere stratejik yatırımlar yaparak Grupo Carso adlı holdinginin temelini attı. Carso ismi, eşi Soumaya Domit ve kendi isminin baş harflerinin birleşimidir. Carlos Slim'in dehası ve servetini katlama yeteneği, 1980'lerde Meksika ekonomisini vuran büyük kriz sırasında zirveye ulaştı. 1982 yılında Meksika, uluslararası borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı ve ülke derin bir ekonomik çalkantıya girdi. Sermaye ülkeden kaçarken emlak ve şirket hisseleri değeri hızla düştü. Birçok uluslararası yatırımcı Meksika'dan çekildi. Ancak Carlos Slim bu kaosu bir fırsatlar dönemi olarak gördü. Slim, babasının izinden giderek bu dönemde değeri düşmüş ancak potansiyeli yüksek olan birçok şirketi neredeyse yok pahasına satın aldı. Satın aldığı varlıklar arasında sigorta şirketleri, tütün şirketleri, mağazalar ve madencilik hisseleri vardı. Slim'in bu dönemdeki yaklaşımı geleneksel Wall Street anlayışına aykırıydı. O, varlıkları satın alır, onları verimli hale getirir, gereksiz maliyetleri keser ve hızla karlılığa döndürürdü. Bu, hızlı bir şekilde bir sanayi ve ticari konglomeraya dönüşmesini sağladı. 1980'lerin sonunda Grupo Carso, Meksika ekonomisinin çeşitli sektörlerinde kilit rol oynayan bir güç haline gelmişti. Slim'in bu dönemdeki en önemli özelliklerinden biri de uzun vadeli odaklanmasıydı. O, Wall Street'in çeyreklik raporlarına veya kamuoyunun kısa vadeli görüşlerine aldırış etmeden şirketlerinin gerçek değerini ve potansiyelini maksimize etmeye odaklandı. Carlos Slim'in servetini küresel çapta tanınır hale getiren asıl dönüm noktası, 1990 yılında Meksika hükümetinin telekomünikasyon devi Telefonos de México kısaca Telmex'i özelleştirmesi oldu. Meksika hükümeti ülkenin eski, verimsiz ve devlet kontrolündeki telefon şirketini Telmex özelleştirmeye karar verdi. Carlos Slim, bir grup yerel ve uluslararası yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyumun liderliğini üstlenerek Telmex'in kontrol hisselerini satın aldı. Bu satın alma, Slim'in iş hayatındaki en kritik hamlesiydi. Meksika'da sabit hatlar yaygın değildi, tekel garantisi vardı ve pazarın büyüme potansiyeli muazzamdı. Slim'in konsorsiyumu, Telmex'i rekabetin henüz oluşmadığı bir ortamda devraldı. Slim, Telmex'i devraldıktan sonra hızla modernleştirdi ve altyapıya büyük yatırımlar yaptı. Aynı zamanda Meksika'da hücresel pazara da girdi ve Amerika Mobil şirketini kurdu. Daha sonra Telcel markası altında lider oldu. Rekabetin zayıf olması ve hükümetin sağladığı düzenleyici avantajlar sayesinde Slim'in telekomünikasyon şirketleri hızla muazzam karlar elde etmeye başladı. Sabit hatlardan mobil telefonlara kadar Slim'in şirketleri Meksikalıların iletişim kurmak için kullandığı neredeyse her kanalı kontrol ediyordu. Bu tekelci durum Slim'i kısa sürede Meksika'nın en zengin adamı, ardından da Latin Amerika'nın ve sonunda dünyanın en zengin insanı yaptı. Slim'in bu serveti kaçınılmaz olarak kamu
kamuoyunun ve rakiplerin eleştirisini çekti. Eleştirmenler Slim'in servetinin tekelleşme ve yüksek fiyatlar üzerine kurulu olduğunu savundu. Bu dönemde Slim, tıpkı John D. Rockefeller gibi tekelci iş adamı imajıyla tanındı. 2000'li yıllar, Carlos Slim'in telekomünikasyon imparatorluğunu Meksika sınırlarının ötesine tüm Latin Amerika'ya yaydığı dönem oldu. Aynı zamanda o, küresel finansal pazarlarda da etkin bir yatırımcı haline geldi. Slim'in mobil operatörü Amerika Mobil, Meksika'dan Brezilya, Kolombiya, Arjantin ve ABD'ye kadar yayılarak Latin Amerika'nın en büyük mobil telefon operatörü haline geldi. Bu, Slim'in sadece Meksika'da değil tüm kıtada telekomünikasyon üzerinde büyük bir kontrol sağlamasına yol açtı. Slim, servetini çeşitlendirmek için Avrupa ve ABD pazarlarına da girdi. Özellikle New York Times Company'ye yaptığı büyük yatırım küresel finans çevrelerinde dikkat çekti. Slim, New York Times'ı zorlu ekonomik koşullar altında finanse ederek şirkette önemli bir pay sahibi oldu. Bu yatırım, onun sadece Latin Amerika'da değil, küresel medyada da nüfus sahibi olduğunu gösteriyordu. 2010'lu yılların başından itibaren Slim'in tekelci gücü, Meksika hükümetinin ve düzenleyici kurumların baskısıyla karşılaştı. Hükümet, telekomünikasyon sektöründe rekabeti artırmak için yeni yasalar çıkardı ve Slim'in şirketlerinin pazar payını sınırlandıran düzenlemeler getirdi. Bu baskılar, Slim'in pazar payını düşürmek zorunda kalmasına yol açtı, ancak şirketleri hala karlılığını büyük ölçüde korudu. Slim, servetinin büyük bir kısmını eşi Soumaya Domit'in anısına kurduğu Museo Soumaya dahil olmak üzere hayırseverlik ve kültürel projelere adadı. Slim'in filantropi odağı, eğitim, sağlık ve Latin Amerika kültürünün korunması üzerinedir. Ancak eleştirmenler, onun hayırseverlik çalışmalarının kazancının tekelci yapısından kaynaklandığı gerçeğini maskelediğini iddia ettiler. Carlos Slim Helú, 80'li yaşlarında olmasına rağmen holdingin yönetiminde aktif kalmıştır. Ancak son yıllarda servetin ve şirketlerin kontrolünün 4. kuşağı yani 7 çocuğuna ve torunlarına devredilmesi sürecini başlattı. Slim, Agnelli ve Koch aileleri gibi şirketlerinin yönetimini profesyonel yöneticilere devretmek yerine çocuklarına güvenmeyi tercih etti. 3 oğlu Carlos Slim Domit, Marco Antonio Slim Domit ve Patrick Slim Domit holdingin kilit sektörlerini yönetmektedir. Carlos Slim Domit, Grupo Carso Yönetim Kurulu Başkanı. Marco Antonio Slim Domit, Amerika Mobil ve Grupo Financiero Inbursa finans alanlarında kilit roller üstlenmiştir. Patrick Slim Domit, telekomünikasyon stratejilerinde aktif rol oynamaktadır. Bu devir, ailenin servetinin bir arada ve güçlü kalmasını sağlama stratejisinin bir parçasıdır. Carlos Slim'in kendisi hala stratejik kararlarda son sözü söylese de günlük operasyonlar artık oğullarının sorumluluğundadır. Slim, iş hayatında 6 temel prensibi uygulamıştır. Birincisi, uzun vadeli odaklanma, kısa vadeli karlardan ziyade uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmak. İkincisi basitlik, bürokrasiyi ve maliyetleri düşük tutmak. Üçüncüsü, krizde satın alma, kaos dönemlerinde korkmadan değerli varlıkları ucuza edinmek. Dördüncüsü, verimlilik, satın alınan şirketi hızla karlılığa döndürmek. Beşincisi dikey entegrasyon, kontrolü maksimize etmek için tedarik zincirinin mümkün olduğunca çok parçasını kontrol etmek. Carlos Slim ve ailesinin hikayesi, Meksika ekonomisinin modernleşmesinin ve küresel telekomünikasyonun yükselişinin ayrılmaz bir parçasıdır. O, Lübnan'dan gelen bir göçmenin oğlu olarak Meksika'nın en büyük şirketler konglomerasını kurdu ve dünyanın en zengin insanı oldu. Slim İmparatorluğu, göçmen azminin, finansal disiplinin ve kriz döneminde risk alma cesaretinin çarpıcı bir örneği olmaya devam etmektedir.